Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz yaprak supla modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Bir günde 3-4 tane yapabileceğiniz çok şık bir model arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel ve ölçü de vermek istiyorum. Hemen şöyle bir uçtan diğer uça kadar ölçtüğümde şöyle sapında 33 santim arkadaşlar. Hemen enini de ölçmek istiyorum. Eni ise 31 santim. Sizler daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar daha kalın, şöyle hemen iplerimi de göstermek istiyorum. Daha kalın şöyle makrome ipler kullanabilirsiniz. İpleriniz ne kadar kalın olursa hem suplanız daha sert olacaktır hem de daha büyük olacaktır. Ama bunlar benim için ideal arkadaşlar. Şöyle ikisini de göstermek istiyorum. Şu renk de çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. Birazdan ip ve tığ bilgimi de vereceğim. Orayı da lütfen kaçırmayın. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, başlamadan önce hemen ipimi ve tığımı göstermek istiyorum. Aldemir'in soft polyester makreme ipini kullanıyorum. Gümüş bir renk. Tam olarak renginin kodunu şöyle bakıyorum. Evet, 007 gri arkadaşlar, eğer almak isterseniz. Ve tığ numaramı da hemen şöyle göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullanıyorum. Biraz sert olsun diye. Eğer eliniz zaten sıkıysa daha büyük tığları tercih edebilirsiniz. Evet, hemen şöyle ipimi açıp daha yeni açıyorum. Bakalım hem bir yumaktan ne kadar yetecek ben de bilmiyorum. Evet, öncelikle ipime bir düğüm atıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlk battığım zincire dönüp batıyorum ve şöyle iki ilmeği aynı anda kapatıp şöyle bir halka oluşturuyorum. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. Bakın şu artık ipi de arada yürüteceğim. Halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, halkamın içine batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, halkamın içine 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde gruplar yapacağım arkadaşlar. Şu anda 3 grubum oldu. Bakın 1 2 3. Toplamda 10 tane grup yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 grup yaptım. Burada 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına battığımda şöyle yuvalarımda 10 tane olmuş olacak. Şimdi şöyle kaydırma yaparak hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Şuraya. Bakın, yuvanın içine geldim. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Arada hiç zincirim yok. Tığın başına doladım. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Elimi çok sıkıştırmıyorum. Gayet normal, bol bir şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir
Ve aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan. Tüm yuvalara bu işlemi yapacağız. Bakın hiç arada zincir yok. Diğer yuvaya geçtim. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, tüm yuvalara aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet, ben şöyle bir tane yuva kalana kadar ördüm. Şu şekilde bir marullanma olacak, kesinlikle endişe etmeyin. Şöyle ördükçe burası şu şekilde açılacak arkadaşlar. Sizin de şu şekilde marullanma olursa endişe etmeyin diye bir hatırlatmak istedim. Bakın son bir tane yuvam kaldı. Son bir yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yaprağımızın sapını da yapalım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada sapın uzunluğuna bağlı kendiniz buraya ayarlayabilirsiniz. Benim için 11 tane yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 benim için yeterli. Hemen şöyle önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum sonuna kadar. Şöyle tek tek batarak, bu bizim yaprağımızın sap kısmı oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde sonuna kadar geleceğim. Tek, yani toplamda 10 tane sık iğnem olmuş oluyor. Burada dediğim gibi siz istediğiniz uzunlukta veya daha da kısa yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet, bu şekilde ben sapımı yapmış oldum. Burada tığın başında oluyorum. Tekrar aynı yere batıp 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı sapını da yapmış olduk. Bu sırada şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Hemen burada hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şöyle biraz dikkatli izleyelim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Bakın hemen şu 1, 2, 3. trabzana battım. İkili trabzan yaptım. Hemen önümdeki yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yuvanın içine battım. 1, 2 ve 3. Arada zincirim yok. Tığın başını doladım. Bakın şöyle saymaya gerek yok. Hemen ilk trabzan tepesine batıyorum. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Ve hemen yuvanın içine batıp 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı diğer uca gelene kadar hep böyle devam edeceğiz. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana battım. Ve yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Evet, maalesef ekstra böyle birazcık marullanma yapıyor. Şimdi şuraya gelene kadar, şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Şuraya. Evet arkadaşlar, bakın şuradan başladık. Şöyle geldim. Şuraya kadar ördüm. Burayı da beraber örelim. Şimdi yine
son modeli şöyle ilk trabzanına batıyorum. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hemen şöyle ilk trabzana batıyorum. 2 ilmek çıkarıyorum. Şöyle bakıyorum şuraya. Bakın burada bir tane atlamış görünüyor. Şöyle tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. Hemen şöyle yanındakine batıyorum. İkisi aynı olsun. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın ilkine battım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın burayı bitirdik. Hemen ilk trabzana battım. 2 ilmek aldım. İkisi tığımda. Tığın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. 2 ilmek aldım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Ve şuralarını göstermek istiyorum. Bakın şurası eşit oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Geriye dönüyorum. 3 zincirle 1, 2, 3 modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Bakın yine ilk trabzan. Şu şekilde battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Battım. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, pardon, 3 zincir. 3 tane ikili trabzan. Burada başta bir trabzanla başladık. Artık burada 2 trabzan batacağız. Sona kadar. Bu başlarda hep bir eksik oluyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi 2 tane yan yana birer tane ikili trabzan yapacağım. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi burada zincir yok. Tığın başını doladım. Bakın şöyle geriye sayarsak, yani buradan saymak yerine şu şekilde sayarsak daha kafanız karışmamış olur. Birinci değil, ikinciye battım. Bir tane. Hemen yanındakine batıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Daha sonra 3 tane ikili trabzan. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Her seferinde şu kenarlara battıklarımız bir tane artıyor. İlk sırada bir tane batmıştık. Bu sırada 2 tane battık. Bir üstte 3, 4 olarak devam edecek. Kenarlarsa bir tane eksik olacak her sırada. Evet. Bakın trabzana battım. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Tığın başını doladım. Hemen şuradan sayıyorum. 1. İkinciye battım. 1. Hemen birinciye batıyorum. 2. Ve hemen boşluğun içini dolduruyorum. Bu şekilde. Yine nereye kadar örüyoruz arkadaşlar? Yine şöyle şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Şöyle de zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet bakın tam şu bölümdeyim. Kafanız karışmasın diye şöyle açarak göstermek istiyorum. Şuradan başladık. Döndük. Şu sondayım ve 2 tane yan yana trabzanımı yaptıktan sonra hemen boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Burada hemen şuraya batıyorum. Bakın ilk trabzan tepesine battım. 2 ilmek aldım. Hemen şöyle kenara bakıyorum. Evet. Aynı olmasını istiyorum çünkü
Tığın başını doladım. Bakın şöyle 1 2 üçüncüye battım, ilmek aldım, 2 ilmeği kapattım, daha sonra 3 ilmeği kapattım ve şöyle bu bitişte bakıyorum ikisi aynı mı duruyor diye. Evet, şöyle iki tarafta aynı. Şimdi burada artık iki yaprağımızı keseceğiz. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen ilk yaprağımı kaydırma yaparak kesiyorum. Şöyle bakın. Her bir trabzan tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Evet. Daha sonra zincir bölümüne geldim. Şöyle zincirlerin içine batarak yine kaydırmamı yapıyorum. 3 tane zincirim vardı. Hemen zincirlere batarak 3 tane kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra trabzan tepelerine batarak kaydırmamı yapıyorum. Bakın nereye kadar? Son trabzana kadar. Şu şekilde şurayı kesmiş olduk. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Her zaman başlangıçta bir eksik trabzan yapıyoruz demiştim. Hemen tekrar burada sayıyorum. 1 ikinciye battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen son trabzana batıyorum. 2 oldu. Ve hemen boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 2 ve 3. Şimdi artık burada 3 tane trabzan yapacağız. Son modele kadar hep kenarlara 3 tane. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım. Tığın başını doladım. Bakın sayıyorum. 1 2 üçüncüye batırıyorum. Bu şekilde benim daha çok kolayıma geldi. Tüm hepsini saymaktansa şöyle geriye doğru sayıyorum. Kaç tane trabzan yapacaksam o şekilde benim daha kolayıma gitti. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve köşeyi yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, ve burada bakın şöyle 3 tane ikili trabzan tepelerine 1 2 3. Tığın başını doladım. 1 2 3, ama buradan sayacak olursak 1 2 3 dördüncüye batacağım. Pardon, beşinciye. Burada şaşırıyorum. Beşinciye battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle açarak da göstermek istiyorum. Bakın örüldükçe o bombelik gidiyor gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Şöyle bakın şuraya gelene kadar öreceğiz. Burayı da keseceğiz. Şöyle şuraya gelene kadar aynı gösterdiğim gibi devam edelim. Evet arkadaşlar, şurayı kesip şu şekilde dolandık. Şuraya kadar ördüm ve burayı keseceğiz. Şimdi burayı nasıl kesiyoruz? Bakın şöyle 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzanımı ördüm. Hemen şöyle yandaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaparken 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tığımı başını doluyorum. Bu sefer bakın karşıya geçiyorum. Şuradaki ilk trabzana bakın, burada yuva var. Şu şekilde geliyorum ve ilk trabzana battım.
önce 2 ilmek kapatıyorum. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve burayı örmemiş oluyorum. Yani buradan eksiltme yapmış oluyoruz. Şöyle elimle düzelttiğimde bakın iki tarafta aynı gözüküyor. Evet, bu bölümde eksiltme yapmadan devam edeceğim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Bir önceki sırada 2 taneydi. Şimdi 3 tane. Hemen şöyle bakın. 1 2 3 diyorum. Ve yan yana 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine boşluğa 3 tane ikili trabzan. Ortalarda hiç değişiklik yok arkadaşlar. Hep aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan diyerek devam ediyoruz. Bir alt sırada buralarda 3 tane ikili trabzanım vardı. Artık 4 tane olacak. Hemen yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde. Tığın başını doladım. Hiç zincir yok. Yine buradan sayarak devam ediyorum. 1 2 3 4 dedim. Ve 4 tane ikili trabzanım yapıyorum. 2 3 ve 4. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde olacak. Hemen yine boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 1 2 3 zincir. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Açarak da göstermek istiyorum kafanız karışmaması için. Makrome ip olduğunu örerken biraz buruşuyor maalesef. Yan yana 4 tane ikili trabzan. 2 3 ve 4. Tığın başını doladım. 1 2 3 4. Bu şekilde devam ediyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle hemen açıyorum. Nereye kadar öreceğim? Tekrar şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın kestiğimiz bölümler şuradan başladık. Şu şekilde devam ettim ve burada bitiriyorum. Burası kesmiş olduğumuz yer. Kafanızın çok karışmasını istemiyorum. Evet, bakın burada bitireceğim. Şimdi 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle yan yana 2 tane ikili trabzan. Normalde 4 taneydi bunlar şuralarda. Dediğim gibi sonda ve başta bir eksik yapıyoruz. Çünkü dördüncüyü eklemede yapıyoruz. Üçüncüyü battım. Yarım trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Bakın burada birleşim yeri var. Hemen şöyle ilk, yani daha doğrusu son trabzana batıyorum burada. Önce 2, sonra hepsini kapatıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum, bakın. Evet. Şuralar kestiğimiz. Şimdi şu ikisini de keseceğiz arkadaşlar. Hemen bu sırada yine kesme sıramız. Bir sıra normal ilerliyoruz kesmeden, bir sıraysa keserek. Evet. İşte kesimde ne yapıyorduk? Hemen şöyle kaydırma yapıyorduk. Az önce gösterdiğim gibi ben biraz şimdi hızlı yapacağım. Az önce ağır bir şekilde gösterdim.
Şu modeli tamamen son trabzana kadar bitirdim. Bakın son trabzandayım. 1, 2, 3. Şimdi burada 4 tane sayacağım. 1, 2, 3. Dördüncüye battım. Yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üç zincir, 3 tane aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi artık burada her sırada bir tane arttırdığımızı anlamışsınızdır. Yani şu ortalarda baş ve son hariç her sırada bir tane arttırma yapıyoruz. Bir önceki sıramızda 4 taneydi. Bu sıramızda 5 tane. Hemen trabzanların üzerine 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle göstermek istiyorum. Kestiğimiz bölüm, bakın 2 tane dilim kesmiş olduk. Şuradan başladık. Hemen buraya geliyorum. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye battım. Ve yan yana 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Boşluğa geldim. Burayı biliyoruz zaten. Gümüş rengini Instagram'dan ve YouTube'dan siz sevgili takipçilerim istediniz. Ben de sizi kırmadım ama iyi ki kırmamışım. Gümüşle gerçekten çok ağır ve güzel oldu. Gold renkle de çok güzel olur. Eğer aranızda deneyenleriniz olursa muhakkak benimle paylaşmanızı isterim. Çok merak ediyorum çünkü evet. Bakın bu şekilde köşemi yapmış oldum. Yine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Karşıya geçiyorum. Hemen bakın şöyle şuradan tuttuğumda 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Ve bu şekilde nereye kadar devam edeceğiz? Şöyle bakıyorum hemen. Evet. Şuraya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şurayı keseceğiz çünkü. Evet arkadaşlar. Şuradan başladık. Bakın ikisini kestik. Şuradan başladık. Döndüm. Şurada bitiriyorum. Şöyle bakın. 2 tane kesmiş olduk. Şimdi buradaki köşemi şöyle tamamlıyorum. Kesmede yine aynı yöntemi kullanacağım. Burada kaç tane yapmıştık? 4 tane yapıyorduk. Öncelikle 3 tane ikili trabzanımı yan yana yapıyorum. Dördüncüye batıp 2 aldım. 2 tığımda. Tığın başını doladık. Hemen bu kestiğimiz modelin ilk trabzanına bakın. Kesmede bu şekilde bitiriyorum. İlk trabzanına battım. Önce 2 ilmek, sonra 3 ilmeği kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeği uzattım. Şöyle elimle düzeltiyorum ve bakıyorum eşitliğine, mükemmel. Şimdi artık bu sırada kesmiyoruz biliyorsunuz. Bir sıra kesiyorum, bir sıra kesmiyorum. 3 zincirimi çektim. Burada 5 tane ikili trabzan
yapacağım. İlk sırada 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Yan yana 5 tane ikili trabzan. 3, 4 ve 5. Şunu saymadığım için 5 diyorum arkadaşlar. Aslında 6. da bu. Şöyle rahat görünsün. Eminim burayı anlatmama da gerek yok. Anlaşıldı. Yine bu köşelerimizi yapıyoruz. Ve artık tekli trabzanlarımızı da tek tek gördüğümüz trabzanları da 6 tane yapacağız. Eminim ki tam olarak model aklınıza oturdu. Ama ben yine de şöyle göstermek istiyorum tabii ki. Evet, bakın köşemi tamamladım. 6 tane. Her sırada bir tane fazla yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Arada zincirim yok. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Ve 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Kenarlar 6 tane ikili trabzan olacak. Bakın şurada başladım. Şuraya kadar öreceğim. Artık ikisine dokunmuyorum. Şu ikisine dokunmuyoruz. Şöyle şurada yine bir üst sırada keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şuradan başladım. Şu şekilde geldim. Burada bitiriyorum. Şimdi buradaki köşemi yaptım. Yan yana 4 tane. 1, 2, 3, 4. 5.'yi yarım yapıyorum. 2 aldım. 2 tığımda. Başını doladım. Ve bakın son trabzana batıyorum. Bu şekilde. Önce 2, sonra 3. Burada bir zincirim vardı. Şöyle tekrar elimle açarak göstermek istiyorum. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Bakar mısınız? Güzellik çıkmaya başladı. Gerçekten çok güzel olacak. Hemen burada yine şöyle ikisini keseceğiz. 3 tane kalacak artık arkadaşlar. Evet. Hemen bir zincirimi çekmiştim. Çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde bir modeli tamamen kesiyorum. Kaydırma yaparak. Şu şekilde birazcık video uzayacak ama ipinizi elinize aldığınızda tamamen bitirmenizi ve evet gerçekten aynısı oldu demenizi istiyorum. Ben de çok istemiyorum videoları uzatmak. Şöyle kısacık 10 dakikalık videolar olsa ne kadar güzel olur diyorum ben de. Ama o zaman da net bir şekilde anlaşılmayacağını düşünüyorum. Buraları sürekli gösterdim biliyorum ama yine de şöyle bir geçmek istiyorum. Net anlaşılsın istediğim için. Bunu da söylemek istiyorum. Bazen diyorlar çok uzatıyorsun Papatya Hanım diye. Evet, çok bazen uzatabilirim ki maalesef bazen anlaşılmıyor örgüler. Burayı da anlatamadınız deniyor. O yüzden ben de ısrarla şöyle bir şeyi 3-4 defa söylediğimi hatırlıyorum. Evet, 1, 2, 3.'yü de kestik. Bakın son trabzana kadar burada kaydırma yaparak bu modeli kesmiş olduk. Burada ne yapıyorduk? 1, 2, 3 zincir çekiyorduk ve bu sırada bunu bir sayalım biz. 1, 2,
3, 4, 5, 6 tane. 6.'ya battım. Ve burada 6 tane, şu zinciri saymazsak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir. 1, 2, 3. Ve artık bu taraflar 7 tane olacak arkadaşlar. 3. Evet, buraya geldim. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Tığın başını doladım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Artık kenarlar 7 tane ve aynı şekilde nereye kadar örüyoruz? Şöyle 3 taneyi kestik. Şurada bitireceğim. Evet arkadaşlar, şurayı kestik. Şuradan başladım. Şurada bitirdim. Yani 3'er tane kesmiş olduk şu anda. Burada 3 tane kesilmiş oldu. Hemen yine burada bitişi göstermek istiyorum. 5 tane yan yana örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, pardon 6 tane olacaktı. 6, 6.'da yarım örüyorum. Yine tığın başını doladım. Bakın hemen karşının ilk trabzanı battım ve aynı şekilde kapattım. 1, 2, 3. Burada artık şöyle hemen bakıyorum. 3, 3, tamam. Şimdi normal arttırma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye battım. 7 tane. Şöyle 7 taneyi örüp hemen döneyim. 7 taneyi ördüm. Yine burada köşemi yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane. Ve artık burada 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon. Hemen karşıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye battım ve burasını artık biliyoruz. Yani bir tane daha arttı. Artık şuralar 8 tane. Nereye kadar örüyorum? Şuraya kadar zaten belli, bakın. Şurada bizim birleştirme yaptığımız yer. Yani şaşırırsanız eğer
muhakkak buraları bir ayraç takabilirsiniz ama zaten ne kadar kestiğimizi biliyoruz. Bakın buraya geldiğimizde zaten burada zincir var. Buradan devam edemezsiniz. Bu şekilde buraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, bakın buradan başladık. Bu şekilde geldim ve burada bitireceğim. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. 7.'yi yarım yapıyorum. Tığın başını doladım. En son, bakın şurada en son trabzana batıyorum. Önce bir, sonra hepsini topladım. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Bakın. Şöyle ikisini daha keseceğiz ve bir tane kalacak. Sonlara doğru geliyoruz. Kesmeyi artık biliyoruz. Şöyle kaydırma yaparak, çok video uzadı biliyorum. Bu modeli komple kesip hemen dönüyorum. Evet, bakın. Şuraya geldim. Burayı kestim. Şimdi burada artık şöyle 1 2 3 tığın başını doladım ve burada 8 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8.'ye battım ve artık bakın burada 8 tane yaptım. Köşeyi yaptım. 7 tane yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, buraya toplamda şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane örmüşüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane, pardon. Buraya da 7 tane ördüm. 8.'yi yarım örüyorum. Tığın başını doladım. Hemen diğerinin ilk trabzanına önce 2, sonra hepsini topluyorum. Bakın, bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben kararsız kaldım. Bu şekilde de çok güzel. Şöyle bir sıra uzatırsak da şu bölüm biraz daha böyle uzun görünür. Hemen şöyle ona da başlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde 9 tane yapıyorum. Köşeyi yapıyorum. 8 tane yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 8 tane ördüm. 9.'yu örüyorum. 9 tane yarım alıyorduk. 9'u, pardon. Tığın başını doladım. Hemen sonuncuya batıyorum. 2 ve hepsini. Bir zincir çekiyorum. Modelim bitti arkadaşlar. Dediğim gibi şu son sırayı isterseniz yapabilirsiniz. Son sırada biraz uzaklaştırayım kamerayı. Dediğim gibi karar veremedim ben son sırayı yapsam mı yapmasam mı diye. Bu şekilde şu yaprak daha uzun görünüyor ama diğerinde daha yuvarlak görünüyor. O size kalmış. İster son sırayı yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Benim gösterebileceğim bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen sıkılaştırıyorum. Bunu siz daha uygun şekilde ipini saklayabilirsiniz. Şöyle hemen keseceğim. Evet. Şurayı da yakmayı unutmuyoruz. Şöyle bir çakmakla yakacağım. Çünkü arkadaşlar maalesef bu makrome ipler kaçıyor. O yüzden şöyle uygunca bir saklama yöntemi bulacağım. Evet. Şu şekilde iğneyle de saklıyorlar. O şekilde de çok güzel oluyor. O şekilde iğneyle de saklayabilirsiniz. Ben şöyle şimdilik üstünkörü saklayıp sizlere göstermek istiyorum. Bir de arkadaşlar bakın, biraz makrome ip olduğu için biraz buruşuk görünebilir. Ben şimdi
Buna karşıdan buhar tutacağım. Ütü değdirmiyoruz. Karşıdan buharı tutup elimle düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben kesinlikle ütü üzerine değdirmedim. Sadece şu mesafeden buhar tutup elimle iyice açtım. Sadece bir kere bunu yapmanız yeterli olacaktır. Yıkasanız dahi kesinlikle buruşmaz. Şöyle, gerçekten çok güzel oldu. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.